fırında kemikli kuzu etli güvecim hazır. Şimdi fırınımı kapıyorum. Servis aşaması. Fakat şu lezzeti, tadını tatmanızı isterdim arkadaşlar. Muhteşem kokular evi sardı. Evet arkadaşlar, sizin için bir porsiyon tadımlık hazırladım. Tadına da baktık. Muhteşem lezzetli olmuş. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bu güzel tarifim hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün Server'in mutfağında gerçek güveç yapıyorum arkadaşlar. Bunun için malzemelerim 3 adet büyük soğan, sarımsağım, 5 adet atom acı biberim var. Kırmızı pul biber kullanmayacağım. 3 küçük kapya biberim, 4 domatesim, 1 kilo patlıcanım, 12 adet köy biberim var. Şimdi gerçek güveç dedim. Bunun sırrını size veriyorum. Gerçek güvecin sırrı arkadaşlar kemikli etten olandır. Toprak kapta olur. Fakat ben bugün toprak kabı olmayanlar için borcamda yapacağım. Önce kemikli etlerimi, bakın şu güzelliğe, yaklaşık 1.600-1.700 gramlık kemikli etim var bu şekilde. Bunları 3 su yıkadım arkadaşlar. Mutlaka suda, bir soğuk suda 15 dakika bekletin ki kemiklerin kanlı suları gitsin. Daha sonra bu kemiklerimi alıyorum. Kemikli etlerimi yağlı. Bir de güvecin bir özelliği arkadaşlar. Hem etiniz kemikli hem de biraz yağlı olacak. Eğer lezzet istiyorsanız. Bu şekilde düdüklüme alıyorum. Düdüklümde tam ben 25 dakika pişiriyorum. Kemiğin içindeki lezzetli suyunu alacağım. Birinci aşama bu. Yıkamış olduğum, kanlı suyunu almış olduğum etlerimi düdüklüme koyuyorum. Üzerine bir su bardağı, fazla değil arkadaşlar, bir su bardağı su koyuyorum. Soğuk su, kapağını kapatıp buharını hapsettikten sonra tam 25 dakika pişiriyorum. Bir tatlı kaşığı tane karabiber, kırmızı biber kullanıyorum etimin rengi bozulmaması için. Arkadaşlar size ayrıca bir püf noktası vereyim. Benim düdüklüm eski düdüklü olduğu için 25 dakika. Yeni düdüklülerde 15 dakika yeterli. Suyumun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Doğramış olduğum patlıcanları bu suyun içerisine bırakacağım. Şimdi yıkamış olduğumuz patlıcanları bu şekilde öncelikle bir kesiyoruz. Daha sonra incecik şerit alıyoruz. Sonra ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra tekrar kesiyoruz. Bir patlıcanı orta boy, bakın çok büyük değil patlıcanımız. Tam ikiye kestik. Tekrar ortadan bölüyoruz. Bu şekilde. Ben biraz etli seviyorum içerisinde patlıcanları. Bu şekilde patlıcanlarımı hazırlayıp tuzlu suda 1 kilo patlıcanımı bekletiyorum. Soğanımızı şöyle ortadan ikiye kesiyoruz öncelikle. Kabuğunu alıyoruz. Dış kabuğunu. Soğanı ince ince kesmeyeceğiz arkadaşlar. Jülyen keseceğiz. Soğanlarımızı 3 adet soğanımızı bu şekilde doğruyoruz. Biberlerimi doğramayacağım arkadaşlar. Köy biberimi sadece ikiye bölüp şu şekilde bütün olacak. Yoksa güvecin içinde biberlerimiz kayboluyor. Sarımsaklarımızı da tane tane temizleyeceğim. Doğramayacağım. Bütün olacak sarımsaklarımız da. Tuzlu suda bekleyen patlıcanlarımı, bakın suyu rengi değişti. Şimdi duruluyorum. Suyunu süzüyorum. Jülyen doğramış olduğum 3 baş soğanın üzerine 2 baş da sarımsağımı ilave ediyorum.
Domatesler çok iyi boyamadığı için arkadaşlar bakın bir su bardağı domates sosum var. Yazdan kalma onu döküyorum. Bir çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Siz biraz az koyabilirsiniz. Biz biraz güveci yağlı sevdiğimiz için dilediğiniz sıvı aşamada kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın biraz soğanı, sarımsağı bu şekilde. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da top kekiğimi. Karabiber koymuyorum çünkü pişerken içerisine karabiberimi koymuştum. Patlıcanlarımı da güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Her yerine eşit miktarda. Bunu yaparsanız eğer bu karıştırma işlemini lezzet muhteşem oluyor. Yoksa her yerde eşit miktarda yağ ve sarımsak, soğan lezzeti karışmazsa güzel olmuyor. Şimdi bu şekilde çok görünebilir arkadaşlar. Pişince bu azalıyor, sebzeler çöküyor. O yüzden güzelce karıştırıyoruz. Eti pişirdiğimiz bir bardak suyu da arkadaşlar şu şekilde ilave ediyoruz. İçerisine bakın kemik taneleri olabiliyor. Bunlar yemeğimize gitmesin. Bir de tane karabiberler içindeki hoş olmuyor. Bu şekilde bunları temizliyoruz. Şu etimin de pişme derecesini arkadaşlar size göstereyim. Tam değil arkadaşlar. Çünkü fırında şimdi yarım saat daha pişeceği için yarı pişirdim eti. Buradaki amaç etin şey olması, kemiğinin suyunun güvece geçmesi. Bu lezzetli güveç oluyor. Şimdi domatesim var 3 tane. Onu 20 dakika sonra üzerine ilave edeceğim. Şimdi üzerine kağıtla birlikte 200 derecede fırında pişmeye gidiyor. Arkadaşlar ıslattığım kağıdımı güzelce fırın kabıma şu şekilde yerleştiriyorum kenarlarından. Ve 20-25 dakika bu şekilde kağıtla pişecek. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında. Daha sonra kağıdı çıkaracağım. Domatesleri üzerine koyduktan sonra üzerinin kızarmasını bekleyeceğiz. Güvecimiz fırında pişmeye başladı. Evet arkadaşlar, yemeğimiz 25 dakika fırında bu şekilde pişti. Şimdi kağıdını alıyorum. Bütün sebzeler, etler suyu birbirine geçti. Bundan sonraki aşama artık 4 adet doğramış olduğumuz domatesi aralarına yerleştirip son kızartma işlemini yapmak arkadaşlar. Şimdi ben bu domatesleri üzerine yerleştireyim. Şöyle bir çekiveriniz. Bakın ne kadar güzel. Çatalla şu patlıcana dokundum. Yarı pişmiş. Çünkü yarı pişmesi gerekiyor. Bir 25 dakika daha domatesle birlikte pişecek şimdi. Domatesler de eriyip sularını güvecimizin içine salacak. Lezzet muhteşem olacak. Arkadaşlar kuzu butundan ben söylemeyi unuttum. Etim kuzu butundan kemikli. Bu şekilde. Arkadaşlar ben lezzete önem verdiğim için size lezzet sırlarını veriyorum. Patlıcan güvecini kuşbaşı etle yaparsanız bu kadar lezzetli olmaz. Mutlaka kemikli etten yaparsanız çok çok lezzetli oluyor. Bu kısmı çok önemli. Kuzu butundan hazırlamış olduğum yemeğim, güvecim tekrar ikinci kez 25 dakika daha pişmek için fırına gidiyor. Evet arkadaşlar, fırında fanlı şekilde 25 dakika daha üzerine kızarmasına izin verdim. Bakın şimdi fırınımı kapatıyorum. Yemeğim hazır. Fırında kemikli kuzu etli güvecim hazır. Şimdi fırınımı kapıyorum. Servis aşaması. Fakat şu lezzeti, tadını tatmanızı isterdim arkadaşlar. Muhteşem kokular eve sardı. Şimdi tadım zamanı arkadaşlar. Şöyle sizin için alıyorum. Bakın bir parça kemikli et alıyorum.
patlıcanından alıyorum. Şu şekilde bakın, lokum gibi pişmiş. Biberinden, soğanlarından. Şu muhteşem lezzete bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle biberleri de muhteşem kızarmış. Şimdi öncelikle arkadaşlar size etini göstereyim. Bakın, hem pişti hem etimiz kızardı. Kemiğinden nasıl ayrılıyor? Yarım pişirdim düdüklüde. Daha sonra fırında toplamda tam 25-50 dakika pişti arkadaşlar. Etini size gösteriyorum. But eti olmasına rağmen muhteşem yumuşacık bir et. Şu güzel lezzete bakar mısınız arkadaşlar? Ama esas bunun lezzeti arkadaşlar patlıcanda oluyor. Çünkü et suyuyla, kemik suyuyla birlikte piştiği için ben size şöyle patlıcanını göstereyim. Bakın, lokum. Lokum gibi pişmiş. Bu muhteşem lezzeti size öneriyorum. Soğanları fırında bu şekilde yumuşamış, karamelize olmuş. Hepinize afiyet olsun. Bu patlıcan kebabı gibi patlıcan güvecimi sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar, sizin için bir porsiyon tadımlık hazırladım. Tadına da baktık. Muhteşem lezzetli olmuş. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bu güzel tarifim hepinize afiyet olsun.